Herkese merhabalar ve finans dünyasının derinliklerine doğru çıktığımız bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler. Bugün Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden, enerji sektörünün tartışmasız devlerinden birini, TÜPRAŞ'ı yani TÜPRAŞ'ı masaya yatırıyoruz. Elimizde oldukça zengin belgeler var. Şirketin geriye dönük 10 finansal dönemini kapsayan ayrıntılı bir bilanço analizi ve en taze verileri içeren 2025'in ilk yarısına ait faaliyet raporu. Peki buradaki görevimiz ne? Bu verileri kullanarak TÜPRAŞ'ın bugünkü finansal gücünü tartmak, son zamanlardaki performansını mercek altına almak ve şirketin gelecekte hangi yöne evrildiğine dair sağlam ipuçları yakalamak. Kısacası sizin için bu yoğun bilgiyi damıtıp en önemli noktaları ortaya çıkaracağız. Ancak başlamadan şu kritik noktayı bir kez daha vurgulayalım. Burada sizinle paylaşacağımız her şey, bize sunduğunuz bu dokümanlardaki bilgilerin bir yorumu ve analizidir. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Yani finansal bir karar almadan önce mutlaka kendi detaylı araştırmanızı yapmanız ve profesyonel bir danışmana başvurmanız hayati önem taşıyor. Bunu unutmayalım. Kesinlikle. Bu uyarıyı yaptıktan sonra şunu da belirtelim. İncelememizin sonunda elimizdeki analiz raporunun vardığı nihai yatırım kararı ve eğer varsa belirlenen hedef fiyat aralığını da sizinle paylaşacağız. Bakalım rakamlar, stratejiler ve gelecek vizyonu bize nasıl bir resim çizecek? Bu arada bu tür derinlemesine şirket analizlerini seviyorsanız ve kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Önümüzdeki dönemde farklı sektörlerden başka önemli oyuncuları da incelemeyi planlıyoruz. Sizin TÜPRAŞ'ın bu büyük dönüşüm hamlesi hakkındaki görüşleriniz neler? Ya da belki de incelememizi istediğiniz başka şirketler vardır. Yorumlar bölümünde düşüncelerinizi paylaşırsanız gelecekteki içeriklerimize yön vermemize yardımcı olursunuz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan TÜPRAŞ'ın dünyasına dalalım. Öncelikle TÜPRAŞ kimdir onu bir hatırlayalım. Üretimden satışlara baktığımızda Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu. Ülkenin akaryakıt ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor olması ona hem operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı sağlıyor hem de pazarda kolay kolay sarsılmayacak bir hakimiyet veriyor değil mi? Yani bu ölçek başlı başına bir güç unsuru. Tam olarak öyle. Bu büyüklük ona sadece bugünün pazarında değil, geleceğin enerji dünyasında da önemli bir hareket alanı sağlıyor. İşte tam bu noktada şirketin Enerjimiz Geleceğe adını verdiği iddialı stratejik dönüşüm planı devreye giriyor. Hedef çok net ve oldukça cesur. 2050 yılına kadar karbon nötr bir enerji şirketine dönüşmek. Bu öyle lafta kalan bir hedef de değil. 2035'e kadar yaklaşık 8,2 milyar dolarlık devasa bir yatırım planı var. Milyarlarca dolar. Peki bu yatırımlar nereye gidecek tam olarak? Şöyle söyleyeyim, sıfır karbonlu elektrik üretimi, geleceğin havacılık yakıtı olarak görülen sürdürülebilir havacılık yakıtları yani SAF, bir de enerji depolama ve taşımacılığında çığır açması beklenen yeşil hidrojen, yani rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle üretilen hidrojen gibi alanlara odaklanıyorlar. İşte burası gerçekten heyecan verici bir döneme işaret ediyor. Sadece milyar dolarlık planlardan bahsetmiyoruz. Somut adımlar da var anladığım kadarıyla. Mesela Türk Hava Yolları'yla sürdürülebilir havacılık yakıtı saf üretimi ve tedariki konusunda bir iyi niyet anlaşması imzalamışlar. Bu çok önemli çünkü havacılık sektörü karbonsuzlaşma konusunda en zorlu alanlardan biri ve saf bu denklemin kilit parçası. İzmir rafinerisinde 2026 yılında saf üretimine başlama hedefleri var. Ayrıca biyoyakıt teknolojileri konusunda dünya devi Honeywell ile işbirliği yapıyorlar. Yani sadece planlamakla kalmıyor, teknoloji transferi ve uygulama adımlarını da atıyorlar. Kesinlikle ve bu adımlar sadece Türkiye ile sınırlı değil. TÜPRAŞ Ventures adını verdikleri girişim sermayesi kolu aracılığıyla uluslararası arenada da aktifler. Mesela Amerika'da yeşil hidrojen teknolojisi geliştiren Verdagi gibi yenilikçi bir şirkete ya da rafineri operasyonlarında verimlilik artışı sağlayabilecek robotik teknolojiler geliştiren Ayaz Field gibi bir girişime yatırım yapmışlar. Bu, şirketin sadece kendi bünyesinde değil, küresel teknoloji ekosisteminde de geleceğin çözümlerini aradığını gösteriyor.
Peki tüm bu yatırımların ve stratejik hamlelerin arkasındaki mantık ne? Neden geleneksel bir rafineri devi böyle radikal bir dönüşüme soyunuyor? Ne dersiniz? Ya bunun temelinde yatan birkaç önemli neden var aslında. Birincisi, küresel enerji dönüşümü artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline geldi. İklim değişikliğiyle mücadele ve Paris Anlaşması hedefleri, fosil yakıtlara dayalı iş modelleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Tüpraş gibi büyük oyuncular da bu dönüşümün gerisinde kalmak yerine ona liderlik etme potansiyelini görüyor. İkincisi, şirketin mevcut rafineri faaliyetleri, yani ana işi, muazzam bir nakit akışı yaratıyor. İşte bu güçlü nakit akışını gelecekte sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak, potansiyel olarak yüksek karlılık vaat eden ve aynı zamanda çevresel riskleri azaltacak yeni alanlara yönlendiriyorlar. Yani bugünün gücünü yarının fırsatlarına dönüştürme stratejisi izliyorlar diyebiliriz. Bir de şunu eklemek lazım, TÜTÜR sürdürülebilirlik raporlama standartlarına tam uyumlu ilk entegre faaliyet raporunu yayımlamış olmaları da sadece finansal değil, çevresel, sosyal ve yönetişim yani ESG konularına da ne kadar önem verdiklerini ve şeffaflık ilkesini benimsediklerini gösteren önemli bir adım. Bu yatırımcı güveni açısından da kritik. Anlıyorum. Peki, şimdi biraz da rakamların diline kulak verelim o zaman. Finansal performans nasıl görünüyor? Özellikle son 10 dönemlik analiz ne söylüyor? Evet, şimdi rakamlara daha yakından bakalım. Elimizdeki analiz son 10 dönemi kapsıyor. Bu uzun vadeli bakış açısı şirketin genel trendlerini anlamak için çok değerli. İlk dikkat çeken nokta varlık büyüklüğü. Şirketin toplam varlıkları bu dönemde istikrarlı bir artışla 151 milyar TL seviyelerinden 545 milyar TL'ye ulaşmış. Bu muazzam bir büyüme. Tabii bunda yapılan yatırımların ve enflasyonun da etkisi var. Ancak karlılık tarafına baktığımızda daha inişli çıkışlı bir grafik görüyoruz. Yani o kadar düz bir çizgi yok. Evet, o dalgalanma dikkat çekici. Özellikle 2023 yılında küresel rafineri marjlarının zirve yapmasıyla Tüpraş'ın brüt kar marjı %15-16 gibi rekor seviyelere ulaşmıştı, hatırlıyorum. Ama 2024'te bu marjların normale dönmesiyle, ki bu sektörün döngüsel doğasının bir parçası, marjlar %8-9 bandına geriledi. Peki 2025 yılı nasıl başladı? İlk çeyrek biraz zayıf deniyordu sanırım. Evet, ilk çeyrek beklentilerin biraz altındaydı ama ikinci çeyrekte adeta bir geri dönüş yaşanmış. Analiz raporuna göre beklentileri aşan 8,8 milyar TL'lik rekor bir ikinci çeyrek net karı var. Rekor kar. Peki bu nasıl oldu? Kapasite kullanım oranı ilk yarı yıl ortalaması %90,3'e yükselmiş. Hatta raporda ikinci çeyrekte %98 gibi çok yüksek bir seviyeye ulaşıldığı belirtiliyor. Özellikle havacılık sektörünün toparlanmasıyla jet yakıtı gibi katma değerli ürünleri olan talebin güçlü seyretmesi de bu performansta etkili olmuş görünüyor. Peki bu çeyreklik performans bize ne anlatıyor? Yani tek bir çeyreğe bakıp genel bir yorum yapmak doğru mu? Ya tek bir çeyrek tabii ki her şeyi anlatmaz ama bu öncelikle şirketin operasyonel çevikliğini ve verimliliğini gösteriyor. Talep koşulları ve rafineri marjları destekleyici olduğunda şirket potansiyelini hızla kâra dönüştürebiliyor. %98 kapasite kullanımı, yani tesislerin neredeyse tam kapasite çalışması bunun en net kanıtı. Şimdi bilanço yapısına biraz daha detaylı bakalım. Varlıklardaki büyümeden bahsetmiştik. Özellikle duran varlıklardaki artış çok çarpıcı. Maddi duran varlıklar, yani rafineriler, tesisler gibi fiziksel varlıklar 10 dönemde 34,5 milyar TL'den 265,3 milyar TL'ye fırlamış. Bu hem yapılan modernizasyon ve kapasite artışı yatırımlarının hem de az önce konuştuğumuz o büyük stratejik dönüşüm yatırımlarının bilançoya yansıması aslında. Daha da önemlisi şirketin finansal sağlamlığı. Bakın, 2025 ikinci çeyrek sonu itibariyle kasasında yaklaşık 2,3 milyar dolar karşılığı güçlü bir nakit bulunuyor. 2,3 milyar dolar nakit. Bu özellikle milyarlarca dolarlık yatırım planları olan bir şirket için inanılmaz bir esneklik sağlıyor olmalı. Peki borç durumu nasıl? Bu kadar yatırım yaparken borçluluk artmıyor mu? İşte ilginç olan kısım burası.
Borçluluk tarafında tam tersi bir eğilim görüyoruz. Toplam borçların öz kaynakları oranı, ki bu şirketin kaldıraç durumunu gösterir, 2023'teki 2,46 seviyesinden 2025 ortası itibariyle 0,75 gibi oldukça makul bir seviyeye gerilemiş. Daha da çarpıcı olanı net borç FAVÖK oranı. FAVÖK, yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kar, şirketin operasyonel karlılığını gösteren önemli bir metrik. Net borç FAVÖK oranı negatif çıkıyor. Negatif mi? O ne demek tam olarak? Bu şu demek, şirketin finansal borçlarından daha fazla nakdi var. Yani Tüpraş şu anda net nakit pozisyonunda. Bu, finansal sağlamlığın ve risklere karşı dayanıklılığın çok güçlü bir göstergesi. Hem devasa yatırımlar yapıp hem de borçluluğu bu kadar iyi yönetebilmek gerçekten önemli bir başarı. Anladım. Yani bir yandan geleceğe hazırlanırken diğer yandan mali yapıyı kaya gibi sağlam tutuyorlar. Peki bu sağlamlığın kaynağı ne? Nakit akışı nasıl bir performans sergiliyor? Sonuçta yatırımlar ve temettüler için sürekli nakit gerekiyor. Tam da bu noktaya değinecektim. Şirketin ana faaliyetlerinden, yani rafineri operasyonlarından yarattığı nakit akışı oldukça güçlü ve istikrarlı. Sektördeki döngüselliğe rağmen temel operasyonlar sürekli olarak pozitif nakit üretiyor. İşte bu güçlü operasyonel nakit akışı hem bahsettiğimiz milyarlarca liralık stratejik ve idame yatırımlarını, ki bu yatırım harcamaları nakit akış tablosunda düzenli olarak nakit çıkışı olarak görülüyor, hem de hissedarlarına düzenli olarak ödediği ve yatırımcılar için önemli bir cazibe unsuru olan yüksek temettüleri finanse etmesini sağlıyor. Aynı zamanda finansman faaliyetlerine baktığımızda, şirketin borçlarını vadesinden önce kapatma veya daha uygun koşullarla yeniden yapılandırma gibi aktif bir borç yönetimi stratejisi izlediğini de görüyoruz. Bu da finansal esnekliği artıran bir diğer unsur. Peki ya diğer finansal oranlar? Örneğin şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren likidite oranları ne durumda? Analiz raporunda bu konuda ne gibi bulgular var? Likiditeye, yani şirketin dönen varlıklarıyla kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama gücüne baktığımızda, cari oran, dönen varlıklar, kısa vadeli yükümlülükler genellikle 1 ile 1,3 arasında dalgalanıyor. Şimdi bu oran, finans teorisinde genellikle 1,5 veya 2'nin üzerinde olması beklenir ve ilk bakışta düşük görünebilir. Ancak Tüpraş özelinde bu durum farklı yorumlanmalı. Şirket, işletme sermayesini, yani stoklarını, alacaklarını ve ticari borçlarını son derece verimli yönetiyor. Özellikle tedarikçilerine olan ticari borçlarını etkin bir finansman aracı gibi kullanarak nakit döngüsünü optimize ediyor. Bu kadar güçlü bir nakit pozisyonu ve nakit yaratma kapasitesi varken 1-1,3 aralığındaki cari oran bir likidite riski teşkil etmiyor, aksine sermaye verimliliğinin bir göstergesi olarak okunabilir. Anladım. Yani oranın düşük olması aslında kötü bir şey değil, tam tersine verimli çalıştıklarını gösteriyor. Peki ya öz kaynak karlılığı, yani ROE? Öz kaynak karlılığına, yani ROE, yani şirketin hissedarlarının yatırdığı sermayeye karşılık ne kadar kar ürettiğine baktığımızda ise net kardaki dalgalanmalara paralel bir seyir görüyoruz. Ancak genel olarak ROE, sektör ortalamalarının üzerinde kalmayı başarıyor ve özellikle 2025 ikinci çeyrekteki güçlü kar rakamlarıyla birlikte tekrar yukarı yönlü bir toparlanma eğilimine girmiş durumda. Tüm bu finansal verileri bir araya getirince tablo oldukça netleşiyor sanki. Güçlü yanlar çok belirgin, pazardaki ezici liderlik konumu, operasyonel verimlilik, muazzam bir nakit yaratma kapasitesi, net nakit pozisyonuna işaret eden kaya gibi sağlam bir bilanço ve yatırımcısını temettü ile ödüllendirme politikası. Analizdeki SWOT bölümü de bunları vurguluyor olmalı. Evet, güçlü yönler bunlar. Ancak madalyonun diğer yüzünü de görmek lazım. Zayıf yönler ve tehditler de azımsanmayacak kadar önemli. En başta gelen risk, şirketin karlılığının ham petrol fiyatlarındaki ve özellikle küresel rafineri marjlarındaki dalgalanmalara aşırı derecede bağımlı olması. Bu marjlar, Tüpraş'ın kontrolü dışında küresel arz-talep dengelerine göre şekilleniyor ve karlılıkta ciddi oynamalara neden olabiliyor. İkinci önemli risk, kur riski. Hem petrol alımında hem de dış borçlanmada döviz kullanıldığı için kurdaki dalgalanmalar finansal tabloları doğrudan etkileyebiliyor.
Uzun vadeli en büyük tehdit ise fosil yakıtlara dayalı mevcut iş modelinin sürdürülebilirliği ve dönüşüm ihtiyacı. İleride devreye girebilecek karbon vergileri gibi çevresel düzenlemeler maliyetleri arttırabilir. Son olarak faaliyet gösterilen coğrafya ve küresel enerji piyasalarındaki jeopolitik gelişmeler de her zaman bir risk faktörü. Peki ya fırsatlar tarafı? Sanırım en büyük fırsat tam da bu risklere cevap olarak başlattıkları stratejik dönüşümün kendisi. Yani bu dönüşüm risk olduğu kadar fırsat da barındırıyor, değil mi? Kesinlikle. Eğer bu dönüşümü başarıyla tamamlarlarsa yeşil hidrojen, saf, sıfır karbonlu elektrik gibi geleceğin enerji alanlarında sadece Türkiye'de değil, bölgesel bir lider olma potansiyeline sahipler. Bu şirketi tamamen farklı bir lige taşıyabilir. Ayrıca havacılık gibi kilit sektörlerde beklenen talep artışı ve şirketin temel bir enerji ihtiyacını karşılıyor olması onu ekonomik yavaşlama dönemlerinde bile göreceli olarak daha dayanıklı kılıyor. Tüm bunları teraziye koyduğumuzda bu büyük fırsatlar bahsettiğimiz riskleri dengeleyebilir mi sizce? Yoksa dönüşümün kendisi de ayrı bir risk mi taşıyor? Yani bu işin altından kalkabilecekler mi? İşte kritik soru bu. Elimizdeki tüm verileri, finansal performansı, stratejik hamleleri, riskleri ve fırsatları bir araya getirdiğimizde TÜPRAŞ'ın önünde karmaşık ama potansiyeli de bir o kadar yüksek bir yol haritası olduğunu görüyoruz. Şirket, 2024'te yaşanan döngüsel zayıflamanın ardından 2025 ikinci çeyrek sonuçlarının da güçlü bir şekilde teyit ettiği gibi operasyonel ve finansal anlamda belirgin bir iyileşme trendine girmiş durumda. Kısa ve orta vadede bu operasyonel gücün devam etmesi beklenebilir. Ancak şirketin uzun vadeli kaderi tamamen enerjimiz geleceğe adını verdikleri bu iddialı ve milyarlarca dolarlık stratejik dönüşüm projesinin başarısına bağlı olacak. Bu dönüşüm hem muazzam bir fırsat sunuyor hem de, evet, uygulama riskleri taşıyor. Yani karşımızda ikili bir yapı var. Bir yanda hala çok güçlü olan, nakit üreten, defansif sayılabilecek geleneksel bir rafineri işi, diğer yanda ise geleceğin düşük karbonlu enerji dünyasına adapte olmaya çalışan, büyük yatırımlar gerektiren ama potansiyel olarak yüksek büyüme vaat eden bir dönüşüm hikayesi. Elimizdeki analiz raporundaki yatırım tezi de muhtemelen bu ikilinin birleşimine dayanıyordur. Kısa vadedeki operasyonel toparlanma, şirketin defansif yapısı ve finansal sağlamlığı, yatırımcılar için cazip olan temettü verimi, uzun vadeli yeşil dönüşüm potansiyeli. Ve tüm bunlara ek olarak mevcut değerleme çarpanlarının benzer uluslararası rafineri şirketlerine göre iskontolu olduğu görüşü. Riskler ise başta makroekonomik belirsizlikler, petrol fiyatları ve rafineri marjlarındaki oynaklık, kur hareketleri ve tabii ki bu büyük dönüşüm sürecinin planlandığı gibi ilerleyip ilerlemeyeceği. Aynen öyle. Analistlerin genel görüşü de bu çerçevede şekilleniyor. Çoğunlukla şirket için yapıcı bir bakış açısı hakim, ancak özellikle hedef fiyat tahminlerine baktığımızda analistler arasında belirgin farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bu farklılıkların temel nedeni de tam olarak bahsettiğimiz belirsizlikler. Gelecekte küresel rafineri marjları ne seviyede olacak? Ham petrol fiyatları nereye gidecek? Başlatılan bu milyarlarca dolarlık yeşil dönüşüm yatırımları ne kadar sürede, ne kadar karlılıkla geri dönecek ve şirkete ne kadar ek değer yaratacak? İşte bu sorulara verilen farklı cevaplar hedef fiyat tahminlerindeki çeşitliliğe yol açıyor. Ve geldik herkesin belki de en çok merak ettiği noktaya. Tüm bu detaylı incelemeler, analizler, riskler ve fırsatlar ışığında elimizdeki bu kapsamlı analiz raporu nihai olarak ne diyor? Bu şirkete yatırım yapmak mantıklı mı? Rapor, özellikle geleneksel iş kolundaki toparlanma ve uzun vadeli dönüşüm potansiyelini bir arada değerlendirerek, uzun vadeli bir bakış açısına sahip yatırımcılar için al yönünde bir tavsiyede bulunuyor. Raporda belirlenen 12 aylık hedef fiyat aralığı ise 230 TL ile 250 TL olarak gösteriliyor. Tekrar hatırlatalım, bu sadece analizin bir çıktısıdır, bir yatırım tavsiyesi değildir. Karar sizin. Kapanışı yaparken belki de zihinlerde kalması gereken en temel soru şu: TÜPRAŞ'ın başlattığı bu iddialı yeşil dönüşüm hamlesi, kökleri fosil yakıtlara dayanan geleneksel bir sanayi devini gerçekten geleceğin temiz enerji liderlerinden birine dönüştürmeye yetecek mi?
Bu zorlu ve uzun yolculukta önümüzdeki dönemde atılacak hangi adımlar, yapılacak hangi stratejik seçimler bu büyük dönüşümün başarısı için en kritik dönemeçler olacak, bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Türkiye'nin sanayi devi TÜPRAŞ'ı mercek altına aldığımız bu kapsamlı incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız bu değerlendirme şirketin mevcut durumunu, potansiyelini ve önündeki zorlukları daha net anlamanıza yardımcı olmuştur. Gelecek analizlerimizde hangi şirketleri veya sektörleri ele almamızı istersiniz, yorumlar kısmında bize iletmeyi unutmayın. Takipte kalarak ve kanalımıza abone olarak bu tür içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Hepinize finansal kararlarınızda başarılar. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.